Bir harf, bir hayat, ilaç hatalarına dikkat. Herkese merhaba. Sizlerle can sıkıcı ama çok önemli bir konu hakkında konuşalım. Size yaşanmış bir olay anlatayım. Acil serviste çalışan, yıllardır işini yapan, deneyimli bir hemşire düşünün. Hastasına 10 miligram morfin vermesi gerekiyordu. Bir anlık dalgınlıkla 10 miligram hidromorfon verdi. Sonuç, hastanın solunumu durdu ve kurtarılamadı. Düşünsenize sadece birkaç harflik fark ve bir hayat sona erdi. Bir damla hata bir okyanus acıya neden oldu. İşte tam da böyle bir durum. Peki bu olay neden oldu? Benzeri tekrarlanabilir mi? Tekrar yaşanabilir mi? Ne kadar yaygın? Hadi birlikte inceleyelim. Şaşıracaksınız ama çok sayıda ilacın isimleri ve görüntüleri birbirlerine çok benziyor. Benzer ilaçların tehlikesini biliyor muyuz? Doktorlar, hemşireler, eczacılar yani hepimiz bu ilaçları karıştırabiliriz. Ve sonuçları bazen küçük bir etki, bazen ölümcül bir hata. Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan istenmeyen olaylar önemli bir sorun. Dünya genelinde hastaların sakat kalması ve ölmesine yol açıyor. Üstelik bu olaylarda hasta zararlarının büyük çoğunluğu önlenebilir. İlaç uygulamasında gözlenen hatalar istenmeyen olayların önemli nedenlerinden biri. 20 hastadan biri tıbbi tedaviyle ilgili ilaç kaynaklı zararlar yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü de kafa karıştıran ilaç isimlerini açıkça ilaç hatalarının en yaygın nedenlerinden biri olarak belirlemiştir. Önlenebilir ilaç kaynaklı zararların 1/4'ü, 1/4'ü ciddi ve yaşamı tehdit edecek şekilde değerlendiriliyor. Yazılışı ve okunuşu, görünüşü benzer ilaçlar, ilaçlara bağlı istenmeyen olay nedenlerinin başında geliyor. Bazı araştırmalara göre ilaç hatalarının 1/4'ü bu nedenle oluşur. Bazı araştırmalara göre ise %15'i. Yapılan uluslararası araştırmalara göre görünüşü ve yazılışı benzer ilaçlara bağlı istenmeyen olay yaklaşık her 1000 reçetenin ikisinde görülüyor. Örneğin İngiltere'de her yıl 1 milyardan fazla reçete veriliyor. Yılda 2,2 milyon kadar ismi görünüşü benzer ilaç hatası olduğu tahmin ediliyor. Türkiye açısından değerlendirelim. Türkiye'de okunuşu, görünüşü benzer ilaçlara bağlı olay sıklığı ile ilgili yapılmış bir çalışma yok. Uluslararası yapılan araştırma sonuçlarında belirlenen oranları kullanalım. Sağlık istatistiklere göre Türkiye'de yaklaşık 13 milyon kişi yılda hastaneye yatıyor. Hastaneye yatanların %2'si 26 bin yatan hasta. Yani yılda 26 bin hastada görülebilir. Biz yatan hasta sayısına göre inceledik. Yatan hastaya birden fazla reçete yazılıyor. İlaç istemi yapılıyor. Aslında sıklığı daha fazla. Özellikle acil servis, yoğun bakım gibi stresli ortamlarda, yoğun ortamlarda risk daha da artabilir. Bu tür istenmeyen olaylarda hasta üzerindeki etki uygulanan ilaca ve hastanın durumuna bağlıdır. Hastaların bazılarında hafif sonuçları olabilir, tedavi edilebilir, bazılarında da şiddeti artar. Hasta sakat kalabilir, hastanın ölümüne yol açabilir. Bazı hasta grupları bu tür olaylara karşı daha savunmasızdır. Örneğin küçük çocuklar, yaşlı hastalar, örneğin böbrek veya karaciğer hastaları. Bazı ilaçların da zarar verme olasılıkları daha yüksektir. Örneğin kardiyovasküler ilaçlar, kemoterapi ilaçları, insülin ve benzeri. Bu tür istenmeyen olaylar ilaç ismi, formu veya ürün ambalajındaki benzerlikler nedeniyle oluşabilir. Peki bu hatalar sadece hastanelerde mi oluyor? Tabii ki hayır. Diş hekimliğinden tutun hemodiyalize kadar her yerde olabilir. Bu tür istenmeyen olaylarda temel neden isimler ve ambalajlardaki benzerliktir. Bu tür istenmeyen olaylar ilacın depolanması, transferi, dağıtımı, reçetelenmesi veya uygulanması aşamalarında meydana gelebilir. Bu tür istenmeyen olaylar önlenebilir. Hepimizin üzerine düşen bir sorumluluk var. Firmalardan politika yapıcılarına, yöneticilerden sağlık çalışanlarına kadar herkes elini taşın altına koymalı. Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası sağlıkta kalite ve akreditasyon standartları da bu soruna odaklanır. Önlemler alınmasını ister. Sağlık politikası planlayıcıları ve ilaç üreticilerinden başlayalım.
İlaç isimlendirilmesinde ve ambalajlarında bu riskler göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. Buna göre isimlendirme ve ambalaj tasarımı yapılmalıdır. Her ülkede ve her sağlık kuruluşunda okunuşu ve yazılışı benzer ilaç çiftleri belirlenmelidir. Ülkede veya sağlık kuruluşunda kullanılan benzer ilaçların listesi hazırlanmalıdır. Bu liste düzenli aralıklarla güncellenmelidir. Sağlık kuruluşunda yeni bir ilaç kullanılmaya başlandığında bu açıdan değerlendirilmeli, liste yeniden düzenlenmelidir. Üstelik bu benzer ilaç listesi farklı uzmanlık alanları ve ortamları içinde ayrı ayrı belirlenmelidir. Örneğin acil servis, yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım üniteleri gibi. Sağlık kuruluşlarında bu tür hataları önlemek için sistem oluşturulmalıdır. İlaç reçetelerinin yazımı, ilaçların hazırlanması ve uygulanması gibi süreçlerde uygulanacak standart önlemler belirlenmelidir. Sistem ve alınacak önlemler kuruluşun yazılı düzenlemelerinde tanımlanmalıdır. Yazılı düzenlemelerde genel ifadeler yerine ayrıntılı, açık ve anlaşılır açıklamalar yapılmalıdır. Hangi aşamada kim, ne yapacak, nasıl yapacak, neden yapacak açıklanmalıdır. Böylece kuruluş genelinde standart uygulama sağlanır. Hataları önlemeye yardımcı olur. Benzer ilaç adlarında belirli harflerin büyük harfle yazılması önleyici bir yöntem olarak kabul edilir. Karışan isimler içindeki farklılıklara dikkat çekmek için yapılır. Bir ilaç adındaki hecelere veya harf gruplarına uygulanır. İlacın reçetelenmesi ve ilaç isteme aşamalarında görülen hatalardan söz edelim. Okunamayan el yazısı, reçeteler veya ilaç istemlerinde yanlış anlaşılmaya yol açabilir. Artık elde yazılan reçeteler azaldı, elektronik reçete kullanılıyoruz diyebilirsiniz. Elektronik reçetelerde de benzer ilaçların olduğu listelerden seçim yapılırken hata yapılabilir. Sözlü talimatla verilen ilaç istemleri de en aza indirilmelidir. Zorunlu durumlarda geri okuma ile kontrol yapılmalıdır. Böyle ilaç istemi yapılmalıdır. Hataya açık kısaltmalar uygunsuz kullanıma ve hataya yol açabilir. Örneğin MSO4, manezyum sülfat veya morfin sülfat olarak yorumlanabilir. Sıfırın önünde veya arkasında kullanılan virgül doz hatalarına yol açabilir. Örneğin 0,5 mg 50 mg olarak yorumlanabilir veya 0,5 mg 5 mg olarak okunabilir. İlaç depolama ve saklama alanlarında da riskleri azaltmak için alınacak önlemler, atılacak adımlar bulunur. İlaçların depolandığı ve saklandığı alanlarda özel önlemler alınmalıdır. Yazılışı, okunuşu, görünüşü benzer ilaçlar birbirinden ayrı yerleştirilmelidir. Depolarda, kullanım alanlarında ve buzdolaplarında ayrı olmalıdır. Bu listede yer alan ilaçlar bu nedenle alfabetik olmayan bir sıraya göre yerleştirilmelidir. Yanlışlıkla benzer ilacın alınmasını önlemek için aynı rafta yan yana yerleştirilmemelidir. Benzer ilaçlarda karışmayı önleyici uyarılar kullanılmalıdır. Yetersiz aydınlatmanın olduğu, ilaçların düzensiz yerleştirildiği, fiziki koşulların yetersiz olduğu depolarda risk daha fazladır. Eğitimlerle farkındalık artırılmalıdır. Sağlık çalışanlarının oryantasyon eğitimlerinde ve hizmet içi eğitimlerinde bu hatalar konusunda bilgi verilmelidir. Her kesimden sağlık çalışanı reçete yazarken, ilaç seçerken ve ilaç uygularken benzer ilaçları dikkate almalıdır. Sonuç olarak sağlık yöneticisi, doktor, hemşire, eczacı hepimizin sorumlulukları var. Deneyimli ya da deneyimsiz her sağlık çalışanının başına gelebilir. Kimse hastasında böyle bir istenmeyen olay olmasını istemez. Bir yanlışlıkla 1000 pişmanlık yaşamak istemez. Peki siz bu tür istenmeyen olayla karşılaştınız mı? Sizce başka neler yapabiliriz? Fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Lütfen videonun altına yorumlarınızı yazın. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Güvenli ortamlarda güvenli, kaliteli sağlık hizmeti almanızı dilerim. Sağlıklı bir yaşam dileğiyle hoşça kalın.